1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Merhaba. 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 3. bölümüyle karşınızda. Önceki bölümleri dinleyenler zaten bilir. Ama dinlemeyenler için ben yine kendimi takdim edeyim. Bendeniz eğitim öğretim hayatına 1A sınıfında başlamış olmanın da etkisiyle erkenden 1A müptelası olmuş ve 1A içe içe cilalanmış düşünceleriyle Hayat Üniversitesi'ni felsefe son sınıftan terk etmiş Caner Metin. Anlattığım ve anlatacağım laflar da bence felsefe. Neden? Çünkü herkes yapabilir. Hem bu post-truth zamanlarında kim yok hayır bu felsefe değil diye itiraz edebilir ki? Neyse geçen hafta file bekçiliği, trajik ölümü ve layık olduğu Nobel ödülünü adeta bir Behzat Ç. edasıyla parasını gönderin, törene katılmam diyerek yarı kabul edişiyle ünlü Albert Camus'un yazdıklarından yola çıkarak intihar, ölüm gibi temalardan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne varan bir cihette sohbetimizi ilerletmiş ve madem yaşıyoruz, insan gibi yaşayalım diyerek rahmetli abimiz Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan felsefesine bir göz atalım demiş idik. Ya bizden filozof çıkmaz mirim derler de vaktiyle çıkmış hem de kapı gibi. Takiyettin Mengüşoğlu deyince öyle gönlünüze yoksa bir ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası mı gibilerden şüpheler düşmesin. Rahmetli Takiyettin abimiz T 1940'lı yıllarda felsefi antropoloji alanında çalışmalar yapmaya başlamış. Almanyalara gidip oralarda dönemin en atarlı giderli adamlarıyla takılmış vesaire vesaire. Yer yer biraz sıkıcı ve fazlasıyla ümit var olmakla birlikte sade, anlaşılır ve fiyakasız da bir felsefe geliştirmiş. Hem de bunu gaullere taht kurmuş, viski sever halk bilgisi rahmetli Neşet Baba'nın bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi böğ, kimi böcek, kimi kul, marah edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun mu yakarışlarına cevap olmak istermiş gibi bir edayla yapmış. Alın size kapı gibi filozof. İnsanız, insanız diye övünüyoruz da düşünen hayvan mıyız? Hayvanın düşüneni miyiz? Homo ludens miyiz? Homo lingoa mıyız? Yoksa düpedüz hayvanoğlu hayvan mıyız? Kendi kendimizi tanımlayamadıktan sonra neyi anlayıp anlatacağız demiş ve insan nedir sorusunu önemli bir felsefi problem olarak ortaya koyan Kant'tan da epeyce etkilenerek kendi felsefesinde bu soruyu yanıtlamak üzerine kurmuş. Ben rahmetli Takiyettin amcamız ve felsefesiyle memleketimiz üniversitelerine fazlasıyla renkli kaçan hocalarımdan birinin dersinde tanışmıştım. Şaka maka bana yer yer biraz demode gelmekle birlikte laf salatasına dönüşüp anlaşılmaz hale gelerek prim yapan felsefeden farklı old school bir hava yakalamak isterseniz amcamızın İnsan Felsefesi kitabını okuyun. Şimdi ben size kitabın içindekiler kısmındaki başlıklara dayanarak hem rahmetli hocamızın insan olmanın alameti farikasının neler üzerinden anlatmış olduğu hakkında bir fikir edinmenizi hem de 2-1A'nın verdiği ferahlıkla tüm bu düşünceler hakkında atıp tutarak karşı cinse yürüyebileceğiniz bir dağarcık oluşturmanıza katkı sağlamayı hedefliyorum. Öncelikle kendini iflah olmaz bir loser olarak görüyorsanız üzülmeyin. Takiyettin hocamızın insanı dünya üzerinde başarı sahibi bir tür olarak gören felsefesi hemen içinize su serpecektir. Yetmedi mi? Artık size de insan şöyle karanlık, böyle karanlık, zaten dünyayı da mahvettik, danaları da kesiyoruz, ozonu da deliyoruz gibilerden, samimiyetsizliğin ta kendisinin bile utanç duyduğu LinkedIn gönderilerini andıran söylemler. Gına gelmedi mi? Tamam. Bunların hepsini yapıyor olabiliriz ama insan olarak hiç mi yok dünya üzerinde bizim de şöyle anamız babamız aferin demiş gibi kubaracağımız başarılarımız, iler tutar bir yanımız? Takiyettin hocamıza göre var.
Hem de feriştahı var. Mesela bilen, bilgiyle şöyle beştaş oynayan bir varlık olmamız bunlardan biri. Değil mi ya? Doğru söze ne denir? Zaten bu bilen varlık oluşumuz sayesinde felsefe filan yapıyoruz. Sonra bilim, teknoloji, aşılar, maşılar. 3 saniyede boşalma becerisine sahip büyük aynasız ve filozof Rust Cole gibi bilinç bize şöyle etti, bilinç bize böyle etti diye mızmızlanmayacaksanız ya da bilgi üzerine daha kökten tartışmalara girmeden şöyle birazcık da yüzeyden bakacak olursanız bilmek gibi bir becerimiz var gerçekten. Allah'ın börtüsü, böceği, kedisi, sıçanı asla ve kata bizim kadar bilemiyor. Yaz o zaman oradan insana bir başarı. Gerçi işte bunların hepsi tartışmalı ama olsun. Takiyettin amcamıza toz kondurmayız. Zaten kendi doğallığında bayağı güçlü yaklaşımlar bunlar. Aydınlanmaya falan sırtını dayamış. Kolay da değil öyle toz kondurmak. Daha 40 galon bira içmemiz lazım. Neyse geçelim ikinci başarıya. Yapıp eden bir varlık olarak insan ya da insanın yapıp etmesi. Evet, yapıp eden bir türüz biz. Boş boş durmaktansa bu da bir başarı sayılabilir. Hiçbir şey yapmasan mutfakta pişir makarnayı, çek telefonuna, at YouTube'a, belki influencer olursun. Doğrudur. Yani insan yapıp eden bir varlıktır. Koca koca şehirler, fabrikalar, şu beni dinlediğiniz ortam filan hep bu yapıp etmelerden doğdu. Hakkını yiyemeyiz. Yani yaz tahtaya ikinci başarıyı. Böyle böyle uzayıp gidiyor Mengüşoğlu hocamızın insanın dünya üzerindeki başarıları üzerinden tanımlayışı. Yani kısacası Müge Anlıgilleri izleyerek ve insanlık mı bu deyip yüzünüzü ekşiterek kararttığınız yüreğiniz için tatlı bir teselli bulmanın tam zamanı. Sizler bilen, yapıp eden, değerleri duyan, isteyen, özgür, tarihsel, idealeştiren, kendini bir şeye veren, seven, çalışan, eğiten ve eğitilebilen, devlet kuran, inanan, sanatın yaratıcısı olan ve konuşan şanlı biyopsişik varlıklar ordusunun bir neferisiniz. Ah! Başarılarınızı saymaya nefesim yetmedi. Yine iyisiniz. Yatın kalkın. Adı nedense dilimizde şekerli sıcak suya verilenin aynısı olan Kant'a ve Takiyettin amcamıza dua edin. Gerçi aranızdan bazıları devlet kurmanın nesi başarı? İnanmak başarı mı? Başarısızlık olmasın yoksa gibilerden itirazlar edecektir. İşin güzelliği de burada zaten. Felsefe yapmaya başladınız demektir. Hem demedik mi? Herkes yapabilir. Şimdi başarılarınızı düşünerek biralarınız için ve gönenmiş bir ruhla mışıl mışıl uyuyun. Haftaya Takiyettin amcamızdan ve bu kez insan ve hayvanın varlık yapısında ortaya çıkan karşıt fenomenleri, yani Neşet Baba'da yankısını insandan doğanlar insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar biçiminde inanılmaz bir sadelikte bulan farkları ele alacağız. İflah olmaz bir hayvan olduğundan şüphe duyanların ziyadesiyle istifade edebileceği bu sohbete herkesi bekleriz. Bira sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Hayvanla insan arasındaki farkların ele alınacağı lakırdılarla haftaya yine burada olacak. Görüşmek üzere.